Hytale içerisinde Minecraft gibi yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz bir oyun modu yani Creative Mode bulunuyor. Tabii ki de Minecraft'tan daha iyisi. Haliyle bu kadar fazla ayar ve araç varken oyun içi içerik üretmek isteyenler için hepsini öğrenmek biraz zaman alabilir. İşte tam da bu video ve eğer devamını görmeyi arzu ederseniz seriye dönüşecek olan bu rehber Türkçe olarak sizlerle. İlk önce dünya oluşturma ayarlarına bakalım. Şimdilik planlanmış 3 adet hazır dünya bizi bekliyor. Biz Creative'den devam ediyoruz. Aynı şekilde seçebileceğiniz 3 dünya oluşumu var. Creative Hub, Creative Mode için klasik olan, Generated World, normal hayatta kalma dünyası, Flat World ise düz dünya. Altta ise şimdilik 2 tane ayar var. İlk ayar NPC ayarı. İnanın ne olduğunu anlayamadım, bulamadım da oyundaki NPC'leri kapatmıyor ya da açmıyor. Herhangi bir işlevine rastlayamadım. O yüzden fikir olan varsa söylesin. Diğeri de Pause Time oyun içi zamanın akışını durduruyor. Dünyamızı Creative Hub olarak oluşturduğumuz için böyle bir ortamda başlıyoruz. Karşıdaki portal normal survival dünyasına açılıyor. Soldaki sadece Zone 3'ün taiga biyomuna sahip olan bir dünyaya açılıyor. Sağdaki ise düz dünyaya açılıyor. Ve eğer sonradan buraya geri dönmek isterseniz oyun içerisinden /hub komutunu kullanabilirsiniz. Creative modunun en sık kullanacağımız özelliği tabii de uçma. Eğer Minecraft'tan daha aşinaysanız zaten Space'e ard arda basınca uçabiliyorsunuz. Space ile yukarı CTRL ile aşağı inebiliyorsunuz. Envanterimizden oyundaki her türlü iteme ve bloğa ulaşabiliyoruz. Şu an oyun içerisinde henüz survival modda bile bulamayacağımız içerikler de burada yer alabiliyor. Gördüğünüz üzere birçok üst ve alt kategoriyle de ayrılmış durumda. Show Variants özelliğini de aktif edersek aynı itemin birden fazla varyantı varsa onları da gözükmeye başlıyor. Hemen yanındaki arama yerinden de tüm itemler arasından aradığımız iteme kolayca erişebiliyoruz. Asıl olarak bahsedeceğimiz kısma gelelim şimdi de. Sağ taraftaki Creative Mode Quick Settings paneli, bu paneli kullanarak birçok hızlı ayara erişebiliyoruz. Yani adının hakkını veriyor. Gördüğünüz üzere birçok ayar var burada. Bu panelin ikinci sekmesi de eğer elimizde bir tool yani araç varsa aktif oluyor ve gözüküyor. Bu ikinci sekmeden de elimizdeki aracın ayarlarını yapabiliyoruz. Ama burası başka bir videonun konusu. Movement and Flight ayarıyla başlayalım. İlk ayarımız No Clip. Eğer aktif edersek karakterimizin sadece uçarken fiziksel gövdesini devre dışı bırakıyor. Bu sayede duvarların içerisinden geçebiliyoruz. Bir sonraki ayar Flight Mode. Burada Hover ve Directional olmak üzere iki seçenek mevcut. Hover modundayken normal Minecraft'taki gibi yalnızca Space ve CTRL ile dikey hareket edebiliyoruz. Directional Mode ise farklı olarak ne tarafa bakarak ileri gidiyorsak yukarı aşağı fark etmek için ilerlememizi sağlıyor. Flight Interior, bunun aslında tam çevirisi bu olmasa da uçuş ivmelenmesi gibi düşünebiliriz. Gördüğünüz üzere bu ayar 0 iken karakter anında hızlanıyor ve anında duruyor. Maksimuma çektiğimde ise yavaş hızlanıp çok daha yavaş duruyor. Move Speed ise karakterin hızını ayarlıyor. Allow NPC Detection. Creative modundayken oyundaki hiçbir canlı sizin varlığınızı tanımıyor. Yani onların gözüne yok hükmündesiniz. Yaratıklar size saldırmıyor. Bu ayarı açınca yaratıklar size saldırmaya ve sizi görmeye başlıyorlar diyebiliriz. Respond to Hit. Bu ayar kapalıyken yaratık saldırıların sizin üzerinize hiçbir etkisi bulunmuyor. Açarsanız da yanında gördüğünüz gibi saldırıdan canınız azalmasa da etkileniyorsunuz. Placement Settings. Şimdilik buradaki tek ayar Air Placement. Bu ayarı açarsak havaya blok yerleştirebiliyoruz. Aynı zamanda mouse tekerleğiyle ileri geri yaparak da ne kadar uzay yerleştirebileceğimize karar verebiliyoruz. Tool Settings. Burası eğer bu seriye devam edersem ileride anlatacağım araçların genel ayarlarını yapabileceğimiz bir sekme. Tool Reach elimizdeki aracın ne kadar uzak mesafeye erişebileceğini ayarlıyor. Gördüğünüz üzere ulaşamadığım yerde bu ayarı arttırınca artık ulaşabiliyorum. Tool Delay ise aracın her kullanım arasındaki gecikmesini ayarlıyor. Düşürürsek daha seri bir şekilde kullanabiliyoruz araçları, arttırırsak süreç daha da yavaşlıyor. Brush Settings. İlk ayarımız Brush Opacity, fırça araçlarının opaklık ayarını değiştirmemize yarıyor. Düşükken daha saydam, fazlayken daha opak. Eğer tamamen kapatmak istersek alttaki tiki kaldırınca yerleştirme alanı görünmez oluyor. Audio Settings. İlk ayarımız Brush Sound, fırça aracını kullanırken çıkardığı sesi kapatıp açmaya. Bir alttaki Brush Sound Volume ise yine fırça aracının ses düzeyini tamamen kapatmadan ayarlamaya yarıyor. Selection Settings, buradan da seçim aracının ayarlarını ayarlayabiliyoruz. Selection Opacity, seçim aracının opaklık değeri. UI Visibility sekmesinden ise ekrandaki arayüzlerin görünmesini istemediğimizi kapatabiliyoruz. Hide Hot ekrandaki arayüzlerin hepsini kapatıyor. Hide Hotbar yalnızca alt tarafı kapatıyor. Hide Compass üstteki pusulayı, Hide Notifications sağ altta gelen bildirimleri, Hide Chat sohbeti, Hide Held Item elimizde tuttuğumuz itemi gizlemeye yarıyor. Show Entity Markers'ın ne olduğunu çözemedim. Full Bright ise parlaklığı fullüyor. Yani oyunumuz bundan buna dönüşüyor. Display and Notification sekmesinden ise Display Legend elimizde bir araç tuttuğumuzda ekranın sol tarafında o aracın nasıl kullanıldığına dair bir bilgilendirme ekranı oluyor. Bunu kapatıp açmamızı sağlıyor. Show Tool Notifications, eğer bu ayarı kapatırsak araçların kullanırken gelen bildirimleri artık görmüyoruz.
Default Laser Pointer Color. Aslında bu ayarın laser pointer aracının attığı ışının rengini değiştirmesi gerekiyor ama burası düzgün çalışmıyor sanırım. Çünkü bunu ne kadar değiştirirsen değiştireyim laser pointer'ın rengi değişmiyor. Onun yerine üstten ikinci sekmeden tool'un ayarlarından değiştirebilirsiniz. Buradaki tüm sekmeleri bitirdik. Ek olarak anlattığım tüm sekmeleri kendi aralarında da sıralayabilirsiniz. Ve eğer ayarlarla çok fazla oynadığınızı düşünüyorsanız ayarların hepsini sıfırlayabilirsiniz. Bu ayarları envanterinizi açıp yapabileceğiniz gibi en sık kullanılanların da klavyenizde aslında bir kısa yolu var. Bunlar F1 hızınızı azaltma, F2 hızınızı arttırma, F3 no clip açıp kapatma, F4 serbest kameraya geçiş, Shift F4 serbest kamerayı sıfırlama, serbest kameradayken F5 ise kamera ile oyuncu kontrolü arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Bu arada unutmadan serbest kamerayı kullanabilmek için kendinizi OP yapmanız gerekiyor. Bunun için de sohbete /OP selfie yazmanız yeterli olur. F6 tekstürleri yeniliyor. F7 konum bilgilerini sol üstte gösteriyor. Tekrar basıldığında ise çok daha detaylı bilgilere erişebiliyorsunuz. F8 tuşu 3 aşamalı bir şekilde HUD'ı gizlemeye yarıyor. F11 oyunu tam ekrandan pencereliğe geçirmeye. F12 ise ekran görüntüsü alıyor. Tüm tuşları buraya yazıyorum. İhtiyaç dahilinde bakabilirsiniz. Şimdi Creative Mode'un çok ufak bir kısmına değindik ama eğer serinin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve aşağıda baş parmağını kaldırmış yumruk butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.